Şimdi bu derste ikinci dereceden denklemleri anlatacağım. Derse geçmeden önce eğer dersimi dinleyip beğenirseniz ve abone olursanız daha fazla öğrenciye ulaşabilirim. Bu da beni çok mutlu eder. Tüm konuları TYT ve AYT'yi anlatmayı planlıyorum. Şimdi ikinci dereceden denklemler şöyle. A, B, C reel sayı olmak üzere reel sayılar tüm sayı sistemini içine alıyor. Ve A'nın sıfırdan farklı olması şartıyla. Çünkü eğer ben A'ya 0 yazarsam buradaki x kare buradan gider, yok olur. 0 çarpı x kare 0 olur. Şimdi A'yı sıfırdan farklı belirledik ve ax kare artı bx artı c şeklinde. Yani bu bir kalıp. Bu biçimdeki denklemlere biz ne diyoruz? Bu şekildeki denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli, yani buradaki bilinmeyen x oluyor. Bir bilinmeyenli denklem denir. Şimdi biraz bunu inceleyelim. Buradaki ABC'ye biz ne diyoruz? Denklemin katsayıları. ABC denklemin katsayıları. ABC gerçel sayılar tabii ki. Denklemin katsayıları oluyor. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin en fazla iki kökü vardır. Ama tekrar ediyorum. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin en fazla iki kökü vardır. Şimdi denklemi sağlayan x değerine biz burada x'i bulduğumuz zaman aslında denklemin köklerini de bulmuş oluyoruz ve denklemin köklerini oluşturduktan sonra o çözüm kümesi, yani denklemin çözüm kümesini oluşturmuş oluyor. Köklerini küme içine alıyoruz ve çözüm kümesini oluşturuyoruz. Bununla ilgili sorular birazdan çözeceğim. Şimdi bu sadece tanımla alakalı bir soru. Şimdi burada diyor ki bu denklem AB reel sayılar olmak üzere, yani her sayı olabilir, köklü de olabilir, her şey olabilir. Denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi bakın bu ikinci dereceden değil, şu an üçüncü dereceden. O yüzden bizim buradaki kübü yok etmemiz gerekiyor. Yani ben A yerine ne yazmam gerekiyor? 3. Şimdi ikinci derecenin olması için buranın, yani burada 1 var çünkü demek ki bunun 2 olması gerekiyor. O zaman b eksi 2'yi de 2'ye eşitlersem b de buradan 4 gelir. Bana sorulan soru neydi? A artı b, yani 3 artı 4'ten cevap ne oldu? 7 oldu. Bir tane daha yine tanımla alakalı bir soru. Yine bu denklem x'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Belirttiğine göre a artı b eksi c nedir? Yine aynı şekilde bakın ikinci derece olması için o zaman bunun 4'ü buradan yok etmem gerekiyor. Yani katsayısı 0 olacak. B eksi 4'ü 0'a eşitledim. B buradan 4 gelir. Kübü de yok etmem gerekiyor. O zaman burayı da 0'a eşitliyorum. A buradan 2 gelir. Bakıyorum şimdi burada x'e bağlı bir denklem, sadece x burada var. O yüzden bunun kat kuvvetinin 2 olması gerekiyor. C de buradan ne gelir? 4. Bize sorulan soru A artı B eksi C'ydi. A'yı kaç bulduk? 2, B'yi 4, eksi C'yi de 4 bulmuştuk. Cevap buradan ne geldi? 2 geldi. Şimdi bu ders sadece tanımla alakalı olsun. Sonra denklemin kökleri yavaş yavaş ikinci derece denklemin konusunun içine girmeye başlayacağız.